Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir önceki ve ilk videomda kutu açılışını yaptığım Motospeed CK62 adlı klavyenin özelliklerine değineceğiz sizle beraber. Evet, şu an klavye bilgisayarıma kabloyla bağlı, kasaya daha doğrusu. Bunu Bluetooth'ta da bağlayabiliyorsunuz. Şu an caps butonu yeşil ve sarı yandığı zaman bastığınızda sarı yanıyor. İşte büyük veya küçük olduğunu işte yeşil veya sarı yanınca anlayabiliyorsunuz. Bir de kablosunu çıkartarak şöyle Bluetooth özelliğini göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi klavye çalışmıyor. Arkasında gördüğünüz on off tuşu var. Bunu açabilirsiniz. Ya da başka bir yöntem olarak mesela şu an yine yeşil yanıyor buton. Bunu Fn artı şu gördüğünüz mod tuşuna basarak şöyle birkaç saniye sürüyor bu işlem. Şu an caps gördüğünüz gibi mor ve mavi yanmaya başladı. Şu an tabi sadece mavi yanıyor çünkü bu kabloyla yani Bluetooth'la bağlanmadığı için. Bunu Bluetooth'a bağladığınız zaman yani telefonunuz olur. Şu an gördüğünüz gibi söndü. Telefon, tablet, bilgisayar, masaüstü, dizüstü fark etmeden Bluetooth'u olan her cihazda çalışabiliyor bu Bluetooth özelliği. Çok iyi bir özellik o da. Bu klavye zaten görmüş olduğunuz gibi %60 bir klavye. Burada normal bir klavye var boyutunda. Numarik tuşları var işte. Ondan sonra ekstra enter var, şu gördüğünüz tuş. Yani normal boyutunda bir klavye bu. Enter falan büyük. İşte normal bir klavye boyutunda. Bu gördüğünüz minik bir klavye. Bluetooth'unu da gösterdik böyle. Tabi bunu normal modunu da alabiliyorsunuz. Tekrar mod tuşuna basarak birkaç saniye. Evet, şimdi ben kablolu modunu göstereceğim size ama. Bu arada Type 3 bir kablosu var. Şöyle göstereyim. Ya her iki yönde de takabiliyorsunuz klavyeye. Buradan off tuşuna bastığımızda tamam, klavye geldi gördüğünüz gibi. Şimdi mesela ben buraya bir şey yazmak istediğim zaman Google'a mesela şu an normal kablolu modunda ne yazsak böyle öylesine basalım tuşlara. Şu an gördüğünüz gibi algılıyor ama bunu kabloluyken Bluetooth moduna getirdiğiniz zaman şöyle mavi mor yandığı zaman caps tuşu gördüğünüz gibi basmama rağmen hiçbir şekilde algılamıyor. Bunu sadece zaten Bluetooth modunda yapabiliyorsunuz. Şimdi size klavyenin rengini nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Şimdi Fn artı M2 butonuna bastığınız zaman tuşuna nefes alma modu var. Böyle kapandığı zaman farklı farklı renk olarak tekrar geliyor. Burada fark ettirmeden nefes alma modumuz var. Bu arada tekrar Fn artı M2'ye bastım. Tekrar basalım. Burada iki yöne giden wave modumuz var. Yani dalga modumuz var. H ve J butonundan sağa ve sola gidiyor. Bu arada bunun yönünü de değiştirebilirsiniz. Mesela şu an sarı renk giderken şu an içeri geliyor. Mavi. Şu an içeri giderken dışarı gidiyor. Böyle alt butonuyla Fn artı alt butonuyla yönünü değiştirebilirsiniz. Bir sonraki modumuz her tuşun her satırında farklı renk var. Böyle farklı farklı yanıyor. Burada tek yöne giden wave modumuz var. Tekrar dediğim gibi zaten bunun rengini de değiştirebiliyorsunuz bu arada. Fn artı CTRL butonuna bastığınız zaman M1 ya da buradan renklerini seçebiliyorsunuz. Bu arada şu kırmızı ışık klavyenin kabloyla bağlandığını gösteriyor. Caps butonunda işte bu şu an caps'in kapalı olduğunu gösteriyor, yeşil. Bastığınız zaman sarı yandığında şu an caps açık. Şunu göstereyim. Mesela A yazalım. Şu an A yazdım ve yeşildeydi. Şimdi sarı yandı ve tekrar A yazacağım.
ve büyük A yapıyor. Ben olsam farklı bir yolunu bulurdum. Yani mesela nasıl yapardım? Ya bilmiyorum tam olarak. Şimdi aklımda değil ama kırmızı ışık gitti, neden onu anlayamadım. Mesela şu an turuncu ve sarı karışımı bir renk var. Siz bunu görmek istiyorsunuz sadece ama orada yeşil renk görünüyor. Bu benden bir eksi puan aldı. Ama öyle çok da önem verdiğim bir şey değil. Çünkü ben birazdan göstereceğim modda kullanıyorum. Full her tuşta farklı renk olan butonda modda kullanıyorum. Burada klavyeyi dolaşan bir modumuz var. Böyle dolaşıyor. Burada bastığımız zaman böyle sağa ve sola giden bir modumuz var. Burada bastığımızda her iki yöne giden bir modumuz var böyle. Burada klavyeyi böyle tamamen doldurarak giden bir modumuz var. Burada biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece klavyeyi sıra sıra dolaşıyor böyle. Burada yılan gibi gidiyor. Kıvrılı kıvrılı gidiyor böyle. Burada kesik kesik gidiyor. Böyle klavyeyi sağa sola dolaşan bir modumuz var. Ve istediğiniz zaman ışıkları kapatabiliyorsunuz. Çalıştığın zaman bile. Ve burada tek renkli modlarımız var. Fn artı CTRL'ye bastığımızda bunun renklerini değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle. Bunu renkli de yapabiliyorsunuz. İki yöne giden wave efektini sabit yapabiliyorsunuz. Kırmızı var. Böyle bir renk var. Tam sarı desen değil, turuncu desen değil. İkisinin karışımı bir renk. Şampanya rengi gibi. Bu sarı, civciv sarısı. Bu da yeşil. Yine eski renge geldik. Burada bastığınız tuşun sadece rengi yanıyor. Burada her tuşta değil de birkaç tuşta farklılıklar var. Büyük ihtimal bu bir oyun için yapılmış bir renk seçeneği. Burada star efektimiz var. Yıldız efekti yani. Sıra sıra yanıyor böyle fark ettirmeden. Burada star efektinin böyle kafasına göre yapıldığı bir mod var. İşte benim kullandığım mod bu arkadaşlar. Şu an caps butonu sanki kamufle olmuş gibi görünüyor. Yani sadece yeşil olarak bariz görünmüyor. O yüzden ben hep bu modda kullanıyorum. Kasamı da böyle kullanıyorum. Fanlarım falan. Mouse'um da bu. RGB burada. Yine başa geldik. Şöyle tekrar bir göstereyim. Evet. Buradan şimdi Fn ve U tuşuna bastığımız zaman parlaklığı açıyor. I tuşuna bastığımızda parlaklığı kapatıyor. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunun sarı ve yeşil yanıp sönmesinin sebebi işte minimum veya maksimum parlaklığa getirdiğimizde oluyor. Anlamamız için. Ben tabii ki en parlakta kullanmayı seviyorum. Fn 5'ten ya F5 ve Fn tuşuna ve F5'e bastığınızda ya da F10 da olabilir bu. Kendi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Yani şöyle göstereceğim. Fn ve F5'e bastım. Şu an hiçbir şey görünmüyor klavyede. Fn ve MR butonuna bir kez bastığınız zaman caps sarı ve yeşil yanıyor. Burada istediğiniz tuşa basıp böyle birkaç kez bastığınızda işte farklı renkler yanıyor. Böyle yapabilirsiniz. Sonra tekrar Fn artı MR tuşuna bastığınızda bunu kaydediyor. F5'e kaydediyor bunu. Mesela şu an modu değiştirdim. Tek renk moduna getirdim. Fn ve F5'e bastığımız zaman şu an bizim bu kaydettiğimiz modu gösteriyor tekrardan. Eğer isterseniz modu da sıfırlayabiliyorsunuz. Fn ve ESC tuşuna uzun süre bastığınız zaman sıfırlamış oluyorsunuz klavyeyi ve tekrardan açılıyor. Evet. Klavyemiz böyleydi.
İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.